O kadar çok şey oluyor ki işte. Epstein dosyası ayrı konuşuyoruz. Şoktan şoka ilerledik. Öte yandan Orta Doğu'daki savaş de işler sarpa sardı. Biz ne yaşıyoruz? Çok zor bir gezegenin çok kötü bir dönemine denk geldik. O masum enerjinin katledildiği bir dönem var şu anda. Her ülkede, her coğrafyada gökyüzünden gelen tanrılar inancı var. Daha ölmeden cehennemi yaşayan insanların hayatından bahsediyoruz. Hem Tevrat'ta, hem İncil'de, hem de Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bilgiler var. İnsan kurban edilmesi İnsan ortaya çıktığından beri maalesef bu sistemde var. İnsanlar bunları yaşadılar. Bunlar masal değil. Bunlar komplo teorisi de değil. Baal'e çocuklarınızı kurban etmeyin. Baal'i tanrı bilmeyin. Siz hala Baal'e mi tapıyorsunuz diye cümleler geçiyor. Çok lüks bir semtin 25. katındaki rezidansta da otursanız o varlıklar size ulaşabiliyorlar. Sadece Anadolu'daki bir köy evinde olmuyor bu durumlar. Bu varlıklar insanlardan ne istiyorlar ve Epstein meselesinde nasıl bir bağlantı var? Efendim şöyle bir bağlantı var. Sevgili takipçilerimiz, efendim merhaba. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Lütfen kanalımıza abone olunuz, videolarımızı beğeniniz. Destekleriniz için de yorumlarınızı ve sorularınızı yazınız. Ben hepsini takip ediyorum. Kiminle birlikteyiz? Efendim benim her zaman böyle dinlerken süre geçmesin, saatler dolmasın istediğim bir isim. Türkiye'nin ilk kadın UFO araştırmacısı, UFO, metafizik, parapsikoloji ve ezoterik tarih, tarot araştırmacısı, yazar, sevgili Farah Yurdözü ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Tabii ki çok hoş buldum. Her zaman için sizinle bu masayı paylaşmak büyük bir keyif ve bir onur. Davetinize çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dediğim gibi sizin böyle geleceğiniz zamanı gerçekten dört gözle bekliyorum. Çok sağ olun. Sizin çünkü katkınızın çok yüksek olduğunu düşünüyorum ve ayrıca enerjinizin de çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Sizinle bir arada olmak çok güzel. Şimdi bundan bahsedeceğiz efendim. Gördüğünüz gibi Sayın Yurdözü'nün UFO'lar, uzaylılar ve reptilyan ırk binlerce yıldır saklanan gerçek isimli kitabı kitap evlerinde artık bulabilirsiniz. Evet, hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız. Şimdi bu boyutları konuşacağız ama biraz bugüne odaklı sohbetimize başlayacağız. Zira çok şey oluyor efendim. O kadar çok şey oluyor ki işte. Epstein dosyası ayrı konuşuyoruz. Şoktan şoka ilerledik. Öte yandan Orta Doğu'daki savaş şimdi nereye varacağını bilmiyoruz. Biz bu videoyu çekerken 5. gündeyiz. Yayınlanacağı süreyi tam bilemediğim için onu söyleyeyim ama bölgeye yayılmış vaziyette işler sarpa sardı. Biz ne yaşıyoruz Farah Hanım? Biz çok zor deneyimler yaşıyoruz ve ben ne diyorum biliyor musunuz? Çok zor bir gezegenin çok kötü bir dönemine denk geldik. Bir şey daha var. Ben ortaokuldayken, lisedeyken tarih derslerimiz, tabii ki tarih derslerinde savaşları okurduk. Türkiye'de Osmanlı döneminde veya efendim işte Roma'da, Mısır'da veya işte 2. Dünya Savaşı, 1. Dünya Savaşı savaşları okurduk. Derslerimizde vardı bunlar. Tarihleri işte nasıl olmuş filan. Ve ben o zaman kendi kendime derdim ki 13, 14, 15 yaşlarındayım. Bunlar derdim eski insanların işte kendilerini bilmedikleri dönemde, politikayı bilmedikleri dönemde, diplomasiyi bilmedikleri dönemde yaptıkları savaşlar. Ben herhalde derdim üniversiteyi bitirdiğim zaman, kariyer sahibi bir yetişkin olduğum zaman ben hiç savaş görmeyeceğim. Artık benim zamanımdaki yani benim yetişkinliğimdeki insanlar savaşmaya tenezzül etmez diye düşünürdüm. İlkel bulurdunuz doğal olarak. Tabii ki yani savaşmak ne demek? Ne demek? Ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı maalesef. Olmadı. Yani ümit ediyoruz hep bizden sonraki kuşaklar 50 sene 100 sene sonra gelecek yeni kuşaklar savaş görmesin, savaşlarda acı çekmesin. Bu olaylara tanık olmayalım yakından veya uzaktan. Fakat dünya insanına da güven olmuyor açıkçası. Olmuyor. Peki yani birazcık sanki bu mesele tabii ki hani dünya düzleminde bir dualiteden bahsediyoruz. İyi ve kötünün savaşı deniyor ya. Aslında ne olduğunu nasıl okuyorsunuz siz? Yani biz neyi halledemiyoruz insanlık olarak ya da neyin etkisi altındayız? Bir şeyin etkisi altında mıyız? İşte savaşları, çatışmaları, birbirlerini katledenleri görüyoruz ama
çocukların da zulme uğradığı son Evet, tabii dönem, ki, tabii ki. bir o masum enerjinin katledildiği bir dönem var şu anda. Evet. Bilirsiniz spiritüel öğretilerde çok önemli bir ilke vardır. Kendini bilmek. Kendini bil. Şimdi kendini bilme yolculuğunda bu gezegen bir uzay gemisi gibi düşünmüşümdür hep. Yani biz bu uzay gemisinin hepimiz aynı gemideyiz Doğru. lafı vardır ya, hepimiz Doğru. aynı geminin yolcularıyız. Bu da bir uzay gemisi gibi işte böyle evrende bir yol alıyoruz. Şimdi bunun farkına vardığınız zaman zaten evrenin ne kadar büyük, insanın ne kadar küçük olduğunu ama aynı zamanda insan ruhunun mikrokozmos diyoruz ama makrokozmosun da bir parçası olduğunu bilmemiz lazım. Şimdi bu çok basit şeyler. Bakın 3-4 cümle. Doğru. Bu 3-4 cümleyi birazcık analiz edersek, birazcık bunun içine girebilirsek, birazcık o olabilirsek o zaman işler değişecektir. Her şey evde başlıyor. Yani biliyorsunuz yurtta sulh, cihanda sulh. Doğru. Net. Net, çok net. Yurtta sulh, cihanda sulh. Şifreler verilmiş hep Çok de açık, işte. çok yani bir cümle bu. 4 tane kelime var bakın. Doğru. Bu 4 kelime ve bir cümleyle pek çok şey halledilebilir. Ama bunu benimsemek ve o cümle, o kavram olmak lazım. Yani onu okumak, onu anlamak da değil, o olmak gerekiyor. Hale dönüştürmek. Hale dönüşüyor. O olduğunuz zaman zaten artık başka bir şeye ihtiyaç kalmıyor. Bu her alanda geçerli. Bir bebek daha anne karnına düştüğü andan itibaren daha doğmadan eğitim başlaması gerekiyor. Yani her şey evde başlıyor dedim ya. Doğru. Ve daha sonraki aylarda, şimdi hamilelik sürecinde çok ilginç bir şey, evrenden, kozmostan ve bizim güneş sistemimizden tesirler var. Tabii. Yani bizi biz yapan zaten kozmik tesirler. İnsanı insan yapan kozmik tesirler. Sonrasında bir bebek dünyaya geldiğinde doğduğu ortam, doğduğu ev, doğduğu aile, bakın bütün bunlar öyle bir girift bir mekanizmanın ve evrensel bir matematiğin parçası ki eğer her şey doğru yolda ilerlerse işte yurtta da sulh, cihanda da sulh olabiliyor, olabilir, olmalıdır. Ama farklı eğitimler verildiği zaman ya da hiçbir eğitimler verilmediği Bilmediği zaman insanlar kendini bilemiyorlar. Kendini bilemeyen başkasını da bilemiyor ve bugün içinde yaşadığımız noktaya gelmiş olduk. Olayın özeti aşağı yukarı bence böyle. Şimdi bu Epstein meselesini bir başlık olarak sormak istiyorum. Evet. Yani çocuklar, çocuk istismarı, yani öyle iddialar var ki böyle Hollywood'un Okuyoruz ve inanmakta starlarının zorlanıyoruz. böyle şu kadar kilo yedi dediği, çocuk eti yediği falan, böyle yani artık icakımızın çok da kabul etmeyi reddettiği diyeyim meseleler söz konusu. Neden bunları bu kadar saçtılar? Çünkü kendileri paylaştılar. Yine bunun tarihteki kökenlerine dönmemiz lazım. Bu ay, Şubat ayının başında İran devriminin yıl dönümü vardı hatırlarsanız. Evet. Ve o kutlamalar yapılırken tabii devletin de hükümetin de desteğiyle kutlamalar yapılırken videolarını mutlaka görmüşsünüzdür. Bir maket, bir put maketi yakıldı. Baal maketi. Molok da deniyor. Baal, Molok ikisi aynı şey. Güzel de yapılmış bir maketti aslında. Yani birebir İyi tasvir ölçülerde etmişler. çok güzel, başarılıydı. Bu ilk defa yapılmadı aslında, bu Molok'u yakma ritüeli. Daha öncesinde de vardı ama şimdi basına yansıdı. Şimdi Instagram'a veya işte diğer sosyal medya videolarına düştü. Başı boğa, boynuzlu, kocaman boynuzları olan, gövdesi insan, yarı hayvan, melez bir varlık. Baal, hatta üzerinde de yazıyor. Baalbek tapınağı, ona aittir Baalbek tapınağı. Hz. Musa öncesi dönemlerde, Hz. Musa daha ortaya çıkmadan önce, bugünün İsrail, Filistin ve Lübnan, yani Doğu Akdeniz topraklarında Kenan ülkesi var. Ve bu topraklarda Molok adı verilen ya da Baal adı verilen, Belial de denir. Hani Belial. isimler zaman zaman değişiyor, biliyorsunuz. Hani biz şimdi Londra diyoruz, İngilizce'de London, Doğru. İspanyolcası Londres gibi farklı Evet. farklı tercümeleri, telaffuzları var. Gelenek şudur ki her aile doğan ilk çocuğunu Baal'e kurban etmesi gerekiyor. Böyle bir yaşam var. Hiç kimse keşke tarihte yaşasaydım, işte 13. yüzyılda yaşasaydım, 10. yüzyılda yaşasaydım Yok, çok yok, mutlu ama olurdum demesin. Ve bundan kaçış yok çünkü o dönemin sistemi, yaşam kuralları bunu gerektiriyor.
Baal ne derse o yapılacak. Peki Baal nedir? Şimdi biz Baal'in putunu gördük, biz bunun ritüellerini gördük ve bugüne kadar hala nasıl o aktive olduğunu da görüyoruz o enerjinin. Peki Baal'in kökeni nedir? Şimdi her ülkede, her coğrafyada gökyüzünden gelen tanrılar inancı var. Bu Anadolu'da da var, Urartularda da var, Hititler'de de var. Efendim işte tabii ki Roma'da var, tabii ki Yunan'da var, tabii ki Mısır'da var, en çok Mısır'da var. Mezopotamya'da var, Güney Amerika'da var, aklınıza gelebilecek her yerde var. Yani yönetici, hükmedici, sizi hem seven hem de döven tanrıların gökyüzünden bir ihtimal makinelerle geldiğine inanmışlar. Ve geçen sene kaybettiğimiz Erich von Däniken de dünyada en çok satan, bu konularda en çok satan kitapların yazarıydı. İlk yazdığı kitap Tanrıların Arabalarıydı. Hiçbir zaman tabii yaratıcı tanrıdan bahsetmiyordu. Yani dinlerdeki, tek tanrılı dinlerdeki Allah kavramından bahsetmiyordu. Bir yanılgıdan bahsediyordu. Yanılgı şudur ki, ilkel insan dediğimiz bilimler öncesinde yaşamış olan insan, gökyüzünden gelen ya da belki de yerin altından çıkan bir takım varlıkları tanrılaştırdı. Ve bu varlıkların da bir gücü vardı. Bu güç nereden geliyordu? Metafizik diyelim kısacası. Yani manevi açıdan insanları kontrol edebilme, onları yönlendirebilme, hükmedebilme gücüne sahiptiler ve korkutuyorlardı. Şimdi Baal de onlardan biriydi. Baal'in kökeni tam olarak bilinmiyor. Yani tam olarak ilk defa nerede çıktı bilinmiyor ama varlığı biliniyor. Çünkü bugüne kadar gelen Baal tapımı ile ilgili olarak hem sunaklar hem de o sunaklardaki heykeller bulundu. Yani putları bulundu. Bu bir efsane değil, bu bir mitoloji değil. Bir zamanlar gerçekten insanlar Baal'e çocuklarını kurban etmişler. Yine tabii garip bir şey, Baal kurban törenlerinin yapılması için devasa bir put hazırlanıyordu. Ve alt kısmı bir fırındı. Üst kısmı heykel, insan bedeni, insan kolları ve boğa kafası ve alt kısmı bir fırın. Bir pizza fırını gibi, bir ekmek fırını gibi düşünün. Ve kalabalık bir grup halinde ilk çocuklarını kurban edecek insanlar bu açık hava mekanında toplanırlardı. O insanların, anne babaların çığlıkları, çocukların çığlıkları duyulmasın diye de çok yüksek sesli davullarla müzik çalınırdı, ritim tutulurdu. Bunun iki anlamı var. Daha önce de sizin programlarınızda bahsettim. Birincisi o çığlık seslerini, ağlama seslerini bastırmak. İkincisi de davul ritmiyle, frekansla negatif varlıkları davet etmek. İki işi birden oluyor bu davul konusunu. Bir de ziller kullanılıyor. Zil ve davullar. Maalesef müziğin de, yani müzik ruhun gıdası diyoruz ama müziğin de kötü kullanıldığı yerler vardı ve hala da bugün de var, yani onu da görüyoruz. Ve kurban edilecek bebek, ki yeni doğmuş bebektir tabii, putun kollarına bırakılıyordu. Bununla ilgili çok fazla filmler de yapıldı. Tabii. Görüntüler de var. Ve bebek o kollara bırakıldığı anda bir mekanizma hareket ediyor. Kapanıyordu kollar ve bebeği doğrudan doğruya fırının içine atıyordu. İnsanlar bunları yaşadılar. Bunlar masal değil. Bunlar komplo teorisi de değil. Ve korkunç bir kıyamet, korkunç bir trajedi, korkunç bir acı ve kan döküldüğü için de o bölgeye Cehenna adı verilmişti. O vadiye, yani bütün bu işlerin yapıldığı vadiye Cehenna adı verilmişti. Cehennem kelimesi buradan geliyor. Dilimize cehennem kelimesi buradan geliyor. Çünkü zaten daha ölmeden cehennemi yaşayan insanların hayatından bahsediyoruz. Hem Tevrat'ta hem İncil'de hem de Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili bilgiler var. Ve Baal'e çocuklarınızı kurban etmeyin, Baal'i tanrı bilmeyin, siz hala Baal'e mi tapıyorsunuz diye cümleler geçiyor. Yani bunları da araştırmak isteyenler Tevrat'tan, İncil'den ve Kur'an-ı Kerim'den araştırıp bulabilirler. 3 büyük kitapta yazılan bir durumdur. Bu Baal şeytan mı oluyor? Şimdi daha sonrasında şeytan figürü Baal'den ilham alınarak geliştiriliyor. Şeytanın bizim anlayacağımız anlamda bir figürü olduğunu sanmıyorum. Yani şeytan bir enerjidir. Ama insanlar ona bir beden, bir kılıf atfetmişler. Onu da Baal'den yola çıkarak Baphomet yapmışlar. Baphomet de biliyorsunuz keçi ve insan karışımı bir varlık. Yani genelde boynuzlar şeytani varlıkları temsil ediyor.
Baal'den yola ve daha sonrasında da işte garip bir şekilde o boynuzlar Avrupa aristokrasisinde taç haline geliyor. O tacın nereden geldiğini de böylece Evet. açıklamış yani, olduk. Çünkü yine çok geçmişe gittiğimiz zaman kral ve kraliçeler veya imparator veya imparatoriçeler hem doğuda hem batıda, sadece Avrupa'da değil, doğuda da, Mezopotamya'da da Tanrı'nın dünyadaki elçisi ve yarı tanrı olarak kabul edilmişler. Ki firavunlarda olduğu gibi. Yani onlar firavun ama aynı zamanda yarı tanrı. Sonrasında da işte imparatorlar yarı tanrı. O yüzden o boynuzlar bir üstünlük atfediyor ve sonrasında da taç haline geliyor. Ve bugün hala belirli ülkelerin şamanik törenlerinde şamanlar başlarına hayvan boynuzları takarlar. Sibirya'da gördüğümüz çok gibi, ilginç, bir Kızılderililerde tünel gördüğümüz gibi. açılışında daha çok yakın zamanda öyle bir ritüelli bir açılış töreni gerçekleşti. Tünel Tabii. açıyorlar yani alt tarafı. Evet. Boynuzlar, böyle değişik hayvan başları vesaire, bir enteresandı yani. YouTube'da da görüntüleri var, izlemek Her isterse yerde izleyicilerimiz. karşımıza çıkıyor. Özellikle son yıllarda olimpiyat açılışlarındaki törenlerde bu Evet. çok artık belirgin ve biraz da rahatsız edici Çok. halde. Ve aynı şekilde Brezilya'daki karnaval gösterilerinde mesela yine bir video ile karşılaştım. Brezilya karnavalında temsili şeytan, temsili Hazreti İsa'yı dövüyor, yerlerde sürüklüyor ve diyorlar ki biz bunu eğlence için yaptık. Biz bunu işte şaka niyetine yaptık. Şimdi ben Hristiyan inancına sahip bir insan değilim ama o inanca sahip olanlara da saygımız sonsuz. Yani İsa peygamberi, Hazreti İsa'yı yerlerde şeytanın sürüklemesi beni bile rahatsız etti. Tabii. Yani Tabii. ister dine inanın, ister inanmayın. Bunlar kutsal varlıklar, kutsal insanlar ve kutsallığa bu şekilde. Üstelik de Brezilya çok Katolik bir ülkedir. Çok ilginç. Yani Katolik inanca sahip bir ülkedir. Yanlış şeyler. İşte ondan sonra bakın mesela karnaval dediğiniz şey. Ben Brezilya'ya hiç gitmedim. Gitmeyi de düşünmüyorum. Anladım. Gitmeyi de düşünmüyorum. Ama her sene Brezilya karnavalı sonuçta pek çok insanın ölümüyle, pek çok insanın maddi ve manevi zarar görmesiyle sonuçlanıyor. Çünkü taşkınlıklar var. Ve bu karnavalların veya efendim işte en basitinden partileme dediğiniz kulüplerdeki eğlencelerin kökeni de yine bir takım tanrısal dedikleri varlıkları davet etmek için yapılan ritüellere dayanır. En basiti Gece kulüplerinde yanlışlıkla o zaman bir ritüellere dahil oluyor olabilirsiniz yani. Baküs ayinleri, şarap tanrısı Baküs. Şarap tanrısı Baküs'ün, yani Yunan mitolojisinden bahsediyorum. Şarap tanrısı Baküs ayinleri ki bu Anadolu da Roma İmparatorluğu'nun bir parçası olduğu zaman ve pagan inanç hakim olduğunda bizde de yani Anadolu'da da yapılıyor. Mesela Efes'te, Efes antik kentinde gibi. Baküs ayinlerinde her türlü taşkınlık, her türlü eğlence adı altında serbestti. Ve şarap ve müzik ön plandaydı. Yani alkol ve müzik ön plandaydı. Şimdi diyeceksiniz ki sosyal içici olarak işte bir kadeh şarap içmenin ne kötülüğü var veya bir müzikle dans etmenin ne kötülüğü var. Ama şunu unutmayalım ki her şeyin iki yüzü vardır. Bakın ne dediniz? Dualite. Yani evet ama keskin bıçak, iki tarafı da keskin bıçaktır. Kesinlikle. Yani işte çok basit bir şekilde kendini bildiğiniz zaman, kendini bilmek kavramı ön plana çıktığı zaman siz kaybolmazsınız, yol gösterirsiniz. Doğru. Kaybolmadan yol göstermek lazım her konuda. Şimdi mesela ben niye bu kitabı yazdım? İnsanlar kaybolmasın, kendilerine bir yol çizsinler, karanlıkta kalan bilgiler aydınlığa çıksın ve bilinçlensin okuyanlar diye. En azından okuyanlar da okumayanlara anlatsın. Evet, lütfen okuduysanız okuyun. Öncelikle okuyun. Ve okumayanlara anlatın. Okumaya vaktiniz olmayabilir. Şimdi bir konuda yine bir ek bilgi vermek istiyorum. Lütfen. Kitabımın kapağında iki figür var. Bunların ikisi de reptilyanları gösteriyor. Sağ taraftaki yani bize yakın olan Evet. büyük görünen Şu. grafik çizim. Şu. Gerçek bir şey değil, o bir sanatçının elinden çıkmış Şu. bir resim. Ama arkadaki gerçek bir heykel. Bu. Evet. Nerede bu? Bu nerede? Bu şu anda bu ve bunun türevleri British Museum'da sergileniyor. İngiltere'deki British Bunun Museum'da yakın sergileniyor. karesini koyarız biz. Evet. Tabii ki, tabii ki. Bunlar Irak'ta bulundu.
Irak'ta 7000 yıllık Ubeyd ya da Obeyd kültürü var. Irak'ta. Evet. Ve 1917 yıllarında başlayan kazılar 1930'lara kadar devam etti. Bakın ne kadar uzun sürüyor. Çok. Şimdi diyorlar ki hani Göbeklitepe niye hala tam olarak kazılmadı? Çünkü arkeolojik kazı öyle bir günde yapabileceğiniz Hızlı kum ilerleyen bir havuzunda şey değil. yaptığınız bir şey değil. Çok yavaş ilerleyen bir şey. Bu da 1917'den 1918'den 1930'lara kadar devam etti. Ve bu kültüre ait tapınaklarda bu heykelciklerden küçük, bunlar böyle 10 santim falan, çok büyük değil, binlercesi bulundu. Çok ilginç. Yani burada bayağı kertenkele gibi Kertenkele zaten. Başları kertenkele, vücutları insan. Ve bir kadın bir erkek olarak hep çiftler halinde bulundular. Çiftler halinde bulundular. Kadınlar bir bebek emziriyor. Çok ilginç. Şimdi Irak Bu evet şurada burada. bebek emziriyor. Şurada. Evet. Kucağında minik bir reptilyan Yakın bebek karede var. daha iyi göreceksiniz. Evet. Evet. Şimdi bu heykelleri yakından görmek isteyenler British Museum'a gidip orada yakından görebilirler. Ya da British Museum'un web sitesine girerek oradan da hani sayfalardan görebilirsiniz. Şimdi neden bundan bahsediyorum? Çünkü reptilyan ırkla ilgili suretler, heykeller, el yazmaları dünyanın her yerinde var. Bu da bir şey anlatıyor tabii. Tabii ki bir şey anlatıyor. Bunun bir anlamı var tabii. Bunun çok büyük bir anlamı var. Çünkü özellikle Irak'ta Anunnaki ırkının çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz. Yani Mezopotamya, Irak, o coğrafyada genel olarak reptilyan ırkında, Anunnaki ırkının da çok büyük bir etkisi olduğunu görüyoruz ama neden 7000 sene önce veya neden 5000 sene önce insanlar sırf bu varlıklar için bir tapınaklar hazırladılar ve onlara ait olan heykelcikleri çifter çifter sakladılar. Evet, neden? Çünkü benim tahminime göre o bölgede bu varlıklar bir kontrol sağlamışlardı. Nasıl ki Baal Doğu Akdeniz'de sağlamıştı bu kontrolü. Evet. Irak'ta da bu varlıkların etkisi vardı. Fakat şimdi diyeceksiniz ki bu kadar heykelcik çıkarıldı, müzelere de götürüldü, ne oldu? Tabii sadece heykeller bulunmadı orada. Aynı bölgede, yani bu gördüğünüz reptilyan varlıkların tapınaklarının olduğu bölgede iskeletler de ortaya çıktı. Şimdi bu iskeletler çok önemli tabii. Normal insan iskeletleri bulundu. Bir de insana ait olmayan kafatası uzun varlıkların iskeletleri bulundu. Dikkat ederseniz ben size başka fotoğraflar da göndereceğim. Tamam, onları da bu koyarız. varlıkların kafaları yukarıya doğru uzundur. Uzun, evet. Ve öyle bir şey ki yukarıya doğru uzun kafatası olan varlıklara ait iskeletler Güney Amerika'da da bulundu. Hadi buyur. Ve bir gelenek var. Belirli toplumlarda insanlar çocuklarının tanrılara ait özelliklere sahip olması için bebek yaşlardan itibaren kafalarını sararak yukarıya doğru uzamasını sağlıyorlar. Şimdi bu bir gelenek belirli toplumlarda. Ama sonradan uzatılmış kafatasıyla kendiliğinden uzun bir varlığın kafatası arasındaki farkı görmek çok kolay. Çünkü orijinal uzun kafataslarının göz çukurları normal insan göz çukurundan defalarca daha büyük. Yani siz çocuğunuzun kafasını uzun yapabilirsiniz ama göz çukurlarını, gözlerini daha büyük yapamazsınız. Doğru. Şöyle ki dünyanın bu bölgesinde bir dünya dışı müdahale olmuş. Zamanında olmuş. Ve genel olarak insanlar işte uzaydan geldi, kesinlikle iyi bir varlıktır. Uzaydan geldiyse bize yardım etmek için gelmiştir diye bir görüş var. Bugün de bu devam ediyor. Şimdi mesela ne oldu? Kısa süre önce, geçen aydı sanıyorum, eski Amerikan Devlet Başkanı Barack Obama dedi ki, ben dedi uzaylıları, UFO'ları görmedim ama onların varlığına inanıyorum, gerçekten varlar dedi. Daha sonra ona 51. bölgeyle ilgili bir soru soruldu. Hayır dedi, ben 51. bölgenin varlığına inanmıyorum dedi. Hemen bunun arkasında şimdiki başkan Donald Trump da dedi ki çok büyük hata etti, gizli sırları ortaya çıkarttı dedi.
Ben dedi şimdi Aranızda bir anlaşsanız mı acaba? Evet. Ben şimdi emir veriyorum dedi. UFO'larla ilgili bütün belgeler açıklansın dedi. Ama ben de şahsen UFO'larla ilgili bir şey bilmiyorum dedi. Şimdi bu ikili konuşma ya da işte bu konuşmalar bana çok çelişkili geldi. Yani biri diyor ki ben UFO'ların varlığına inanıyorum ama görmedim ama 51. bölge yok. Öbürü de diyor ki neden gizli sırları açıkladın? Çok ilginç. Aslında seçim döneminde Trump şunu da söylemişti. Ben göreve geldiğimde bu UFO'larla ilgili bütün gerçekleri açıklayacağım da demişti. Henüz yani o hamlesini görmedik. Emir veriyorum vesaire vesaire diyor. Ancak Epstein belgelerini gördük. Evet. Onu da bir 3 milyon sayfa paylaştılar. Hala 3 milyonun tutulduğunu anlamış bulunuyoruz. Peki bu Baal ya da işte Anunnaki, bu varlıklar insanlardan ne istiyorlar ve Epstein meselesinde nasıl bir bağlantı var? Efendim şöyle bir bağlantı var, lafı fazla uzatmayayım. Epstein'in ailesi, önceki kuşakları Baal kültüne bağlı insanlar. O yüzden Baal'le başladım. Anladım. Yani çocuk kurban etmek, çocuk kurbanı sırasında yaşanan o enerji boşalımından, çıkan hormonlardan yararlanmak, bunu hem fiziksel olarak hem metafiziksel olarak tüketmek, kullanmak bu ailenin geleneğiymiş. Genel olarak Epstein'in de kökeninin Mezopotamya olduğu düşünülüyor. Ve zaten mutlaka oralarda doğmanız gerekmez Baal inancına sahip olmanız için. Ama kuşaklar boyunca ailesi, ataları bu inanca sahiplermiş. Ve o da bir aile geleneğini sürdürüyormuş. Peki mutlaka bunda bir fayda var. Yani bu geleneği sürdürmede. Onlara gibi. bir fayda var. Onlara bir fayda var. Fayda Yani tabii. nasıl bir alışveriş var bu kadar hani çocuk enerjisini kullandıracak ve görüyoruz yani etrafındakiler hep dünyada şöhret olan, Tabii dünyada ki. güçlü olan, aslında dünya Bill Gates gibi parayla oynayan ve dünyayı yönettiği söylenen elit aileler vesaire böyle bunun etrafında toplanmış durumdalar. Evet, dünyayı yöneten elit ailelerin yine kökenlerine bakacak olursanız mutlaka bu ritüellerle beslenen gruplardan doğduklarını görürsünüz. Yani bir ailenin bugün Kuzey Amerika'da ya da Orta Avrupa'da yaşıyor olması hiçbir şey değiştirmiyor. Kökenlerine baktığınız zaman bir bağlantıyı mutlaka bulacaksınız. İkincisi, şimdi biz hani diyoruz ya UFO'lar Amerika'daki dosyalarda açıklansın. Halbuki UFO'lar dünyanın her yerinde var. Doğru. Neden sadece Amerikan NASA veya Pentagon veya bugün diğer bağımsız bir takım uzay şirketleri var, uzay kuruluşları var. Neden onlardan bekleniyor? Yani Polonya'da da UFO gözlemleri var, işte Kıbrıs'ta da Doğru. UFO gözlemleri var, Bulgaristan'da da var, her yerde var. Onlardan neden böyle bir şey beklenmiyor? İkincisi, sinema dünyası denilince akla Hollywood geliyor, değil mi? Doğru. Şimdi bakın, uzay denince, UFO denince akla NASA, Pentagon geliyor. Sinema dünyası denince de veya televizyon denince de işte akla Hollywood geliyor. Los Angeles falan geliyor veya New York diyelim. Dünya New York'tan çok büyük, dünya Los Angeles'tan çok büyük ve ben şöyle bir şeye tanık oldum. Her sene Amerika'da küçük eyaletlerden veya küçük kasabalardan otobüsler dolusu genç oyuncu adayları New York'a gelirler. Evet. Veya Los Angeles'a gelirler. Bunlar genç ve güzel kızlardır, genç yakışıklı adamlardır, işte eğitimleri vardır, yetenekleri vardır. Otobüslere binerler, artist olmak için, ünlü olmak için, zengin olmak için büyük şehre gelirler. Ve şunu gördüm, pek çoğu o işte filmlerde falan gördüğünüz Hollywood bulvarı vardır ya, Evet. orada ya Marilyn Monroe kılığına girer, işte onunla resim çektirirsiniz, ya Superman kılığına girer, resim çektirirsiniz. Günlük yemek parasını öyle çıkartmaya çalışır eğer şansı varsa. Eğer dikkat etmezse maalesef yetişkin filmler sektörünün tuzağına düşecektir ve oradan da kurtulmasına imkan yoktur. Şimdi biz Amerikan sinemasında yaklaşık işte 100 seneden beri diyelim starları, erkek ve kadın starları görüyoruz. Görüyoruz. Evet. Fakat genel anlamda bakacak olursanız yani oyunculuk, tiyatro, sinema dünyasında bakacak olursanız bunların sayısı çok az. Hep aynı insanlar var Aynı zaten. insanlar rol alıyor bütün o projelerde. Evet, hep Yok, aynı yapımcı insanlar. oluyor, yönetmen oluyor. Oluyor filan.
Ve bundan birkaç sene önce bir başka yapımcının da kadın oyuncuları nasıl taciz ettiği ortaya çıkmıştı. Onun da Epstein'le arkadaşlığı ortaya çıktı. Doğru. Yani rol alabilmek için, ödül alabilmek için işte çok büyük tavizler vermeleri gerekiyordu. Ve sonuçta Ben de hareketi başladı, Me Too hareketi başladı ve ortaya çıktılar. Adam da şu anda hapiste veya o da bilmiyorum sağ mı? Harvey bir şeydi o. Evet. İsmini. Bakarız. Evet. Yani yeni değil bu olaylar aslında. Eskiden beri hep var. Ve hep bir insanın bir insan üzerinde kontrol kurması ve işte ben seni ünlü yaparım ama sen de benim şu istediklerimi yapacaksın hesabına dayalı bir sistem var. Maalesef ve maalesef çok büyük paraların kazanıldığı ortamlarda insanlar kendilerini bilemedikleri için o paranın tuzağına düşüyorlar. Yani zengin olmak, ünlü olmak, büyük evlerde oturmanın bedelini kendi bedeniyle, ruhuyla ödüyor. Ve bu sistem içinde kaybedilen tek şey beden değil. Bu sistem içinde asıl kaybedilen şey ruh. Çünkü sinema dünyasında da ve belirli bir hepsi için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Tabii, yani bütün sinema dünyası, bütün senaristler, bütün yapımcılar, bütün yönetmenler ve bütün oyuncular için asla söylemiyorum. Ama zaten kimlerin kim olduğu ortaya çıkıyor. Yine belirli bir kesim sinema dünyasında, belirli bir kesimde müzik dünyasında, ödüller, yapımcılar dünyasında yine herkes için söylemiyorum. Böyle bir kural var. Şimdi 80'li 90'lı yıllarda, 70'li yıllarda heavy metal, hard rock, metal müzik grupları vardı. Ve bunların zaten afişlerine, plak kapaklarına, albüm kapaklarına, sahne organizasyonlarına bakacak olursanız tamamı ritüel üzerine kuruludur. O sahnede gördüğünüz konserler zaten birer ritüeldi. Ve şimdi vefat etti. Ozzy Osbourne diye bir ünlü müzik adamı vardı. Onun gençlik yıllarında zaten hayvanlar sahnede kurban ediliyordu. Bunu kendisi de itiraf etti. Ve bunu bir gösteri, bir eğlence, bir şov dünyasının işte hiç denenmemiş bir şey yapalım. İnsanlara daha çok bilet satalım. İnsanları daha çok etki altına alalım. Bunu yapmak için görsel ve işitsel yani hem müzikle hem de görsel olarak insanları bir anlamda hipnoz altına almışlardı. Şimdi hep şunu söylerim. Bunu daha önce de belki sizin programınızda da anlattım ama herhangi bir rock konserinde sahnede kaç kişi vardır? 10 kişi vardır. Ama karşısındaki 60 bin kişiyi aynı anda kafa sallatırlar. Aynen öyle. Yani 10 kişi 60 bin kişiyi nasıl etkiliyor? Değil mi? Muazzam. Bir şey söyledikleri yok. Herhangi bir bilgi vermiyorlar. Herhangi bir cümle de söylemiyorlar. Müzik sadece frekansla, müzikle. Bunu yapabiliyorlar, yaparlar. Aslında şöyle bir şey. Müzik, frekans ve ibadet her zaman beraber olmuştur. Ama bunun bir temiz tarafı var. Frekans ve ibadet. İbadet tabii. Şimdi düşünecek olursanız tasavvufta da Sufilerin de sema ayini ibadettir ama müzik ve danstır. Doğru. Tabii ki ikisi aynı kefede değil. Asla ve asla aynı kefede değil. Ama ibadetin olduğu yerde mutlaka müzik ve dans ve hareket vardır. Doğru. Her toplumda vardır. Her dinde vardır. Bir sema hali vesaire. Sema hali, tabii kendinden geçme hali, evren, ama o evrenle bir olma hali, yukarı alemle bir olma hali, bunlarınki aşağı alemle yeraltıyla. Yeraltıyla. Yani işte o gelen negatif varlıklar artık nereden geliyorsa. Onlar besleniyorlar mı bu enerjiyle? Onlar besleniyorlar. Şöyle söyleyeyim, bazı durumlarda şimdi işin metafizik boyutuyla fizik boyutu bazen birbirine karışıyor. Evrende var olan tek varlık türü biz değiliz. Yani fizik beden içinde yaşayan insanlar bizler tek varlık değiliz. Metafizik varlıklar da var ve bunların işte bizi sevenleri de var, bizden nefret edenleri var veya bizimle hiç ilgilenmeyenleri de var. Hiç ilgilenmeyenlerini tercih ediyorum artık. Evet, biz onlarla, onlar bizimle ilgilenmesinler. Evet. Ama pozitif yaklaşımda olan varlıklar derler ki bize dua edin. Biz sizden sadece dua istiyoruz. Yani hangi dine inanıyorsanız fark etmez. Bize dua edin, bize iyi enerjilerinizi gönderin, biz ondan besleniriz derler. Şimdi demek ki insanların da bu varlıkları... Biz dua ettiğimizde de bir frekans yayıyoruz ve ondan faydalanan varlıklar da var. Bunu hiç böyle düşünmemiştim. Yani aslında bu iletişim karşılıklı.
Hani bize zarar vermeyen, bize yol gösteren, yardımcı olan ruhsal rehber varlıklar da mevcut tabii ki. Evet. Melekler denen veya bir onların hiyerarşide farklı yer alan. boyutları, Evet. farklı boyutlardakiler. İnsanlarla iletişime geçenler, ki biz bunları genelde cinni varlıklar olarak biliyoruz ama Tamam. Müslüman cinler denir. Bize dua edin derler. Biz sizden dua bekliyoruz. Ama negatif varlıklarda derler ki çocukları kurban edin. Biz sizden kan bekliyoruz. Korku bekliyoruz. Korku bekliyoruz, kan bekliyoruz. Yani bizim de o varlıklara verdiğimiz şeyler oluyor. Sadece onlardan almıyoruz. Çünkü bu evrende hep diyorlar ya, alma verme dengesi var. Yani bu sadece ben sana işte bir çiçek verdim, sen de bana boncuk verdin değil. Tamam. Onlar ne veriyorlar? Güç mü veriyorlar? Ya da maddeye hükmetme yolu mu gösteriyorlar? Yine gruplara göre şimdi biliyorsunuz koruyucu varlıklar var evrende, şükürler olsun ki. Ve bizim bazen kendimizi çok yalnız, çok çaresiz, yol bulamadığımız zamanlarda bize yol gösteren varlıklar olmuştur. Bu tabii gelip de yani bize mesaj atmayacaktır. Konuşmuyor yani. Rüyalarda bir rüyalar, mesaj verir veya işte birden karşınıza kısa süreli bir çıkış olur. Veya bazen de bazı çocuklar küçük yaşlardan itibaren o varlıkları görürler ve o varlıklar onları hep korur. Hani bilirsiniz, Anadolu'da gelenekler vardır. Her gece yastığının altına bir altın bırakırdı. İşte onu söyleyince bir daha gelmedi veya efendim işte her gece belli bir yere ibrikle havlu bırakılır. Oranın koruyucu varlığı gelir abdest alır falan diye. Bunlar bizim zaten toplumumuzda kabul görmüş olan gerçekler, artık efsane falan değil. Şimdi varlıklarla iletişim var, mevcut. Bugün hala var. Yani bugün çok lüks bir semtin 25. katındaki rezidansta da otursanız o varlıklar size ulaşabiliyorlar. Sadece Anadolu'daki bir köy evinde olmuyor bu durumlar. Her yerde olabilir. Evet. Önemli olan siz hazır mısınız? Siz o bilgiyi almaya hazır mısınız? Çünkü ben aslında şunu düşünüyorum. Bizim sistemimiz, bizim bu dünya, işte beğenirsiniz beğenmezsiniz artık üzerinde yaşadığımız bu gemide bir bilgi alışverişi sistemi var. Tabii. Bilgi alışverişi sistemi var. Yani siz hangi kaynaktan besleneceksiniz? Beyaz kaynaktan da beslenebilirsiniz, siyah kaynaktan da beslenebilirsiniz ve burada ben biliyorsunuz aynı zamanda bir eğitimciyim ve tarot eğitimi veriyorum yıllardan beri. Tarotta çok sevdiğim bir kart vardır. Çok sevdiğiniz bir çok kart. sevdiğim Hangisi? bir kart vardır. Araba kartı. Araba kartı. Şimdi araba kartı yaşamı özetleyen bir karttır. Ve bir savaş arabası, bir zafer arabası gösterilir. Tabii o kartın ressamına göre semboller, resimler bazen değişebilir ama en çok kullanılandan ben bahsetmek istiyorum. Bir subay vardır arabayı kullanan. O aslında insan ruhudur. İnsan ruhu. Araba bedendir. Ve arabanın önünde de bir siyah sfenks vardır, bir de beyaz sfenks vardır. Yani dualiteyi gösterir. Dünyadaki dualite sistemini gösterir. Kartın mesajı şudur. Dünyada hareket etmek zorundasın. Bu arabayı yürütmek zorundasın. Yani bu bedeni hareket ettirmek zorundasın. Doğru. Ve bunu yapmak için de ruhunu kullanacaksın. Ruhun sana yol gösterecek. Asıl sürücü ruh. Doğru. Ruh ne tarafa çekerse araba o tarafa gidecek. Beden o tarafa gidecek. Ama önüne senin seçenekler çıkacak. Siyah sfenks çıkacak. Beyaz sfenks çıkacak. Bunlar sınavlardır. Sen eğer beyaz sfenksin yolundan gidersen aydınlık yoldan gidersin. Eğer siyah sfenksin yolundan gidersen de sonuçlarına katlanırsın. İşte bugünkü durumlarla karşılaşırsın. Ama hayat sana seçenekler sunar. Ve tabii bunun devamında bir takım kozmik semboller vardır. Yani her şeyin aslında kozmik bir sistemin kontrolü altında yaşandığı anlatılır o kartta. Ama sana bir seçme şansı verilir. Şimdi biz evet bu dünyaya ve bu bedenle, bu insan bedeniyle fiziksel olarak bazı şeyleri deneyimlemek için geldik. Ama seçme şansımız var. Serbest irade yasası denilen. Yani pozitif taraftan da gidebiliriz, negatif taraftan da gidebiliriz. Müzik dediğiniz zaman Johann Sebastian Bach tarafından yapılmış olan besteler insan ruhunu yükseltir. Bu son ilahiye ne diyorsunuz? Çok yayıldı. Tam zamanında Kabe'de geldi bence. hacılar hu der Allah. Tam zamanında geldi. Öyle mi? Tabii bazı şeyler rastlantı değil. Ben bunun bir rastlantı olduğunu düşünmüyorum. Şimdi şu anda internete baktığınızda, televizyona baktığınızda, basına baktığınızda herhalde gördükleriniz karşısında çaresiz herkes kalıyor. Yani böyle bir ortamda yaşamak istemiyoruz biz. Bunları görmek istemiyoruz. Ve çaresiziz ama.
Evet, biraz insan Bu durumu ne değiştirebilme yapacağımızı da gücü, bilemiyoruz. ne tam yapacağımızı olarak. da bilemiyoruz. Bu durumu değiştirme gücümüz de yok. O da bir Böyle- frekans mı yayıyor şimdi tabii bütün ki, dünyaya? tabii ki. O ilahi. Elbette bütün ilahiler, bütün dinlerdeki ilahiler. Fakat bu ilginç oldu, yani ben baktım 7 günde 22 milyon izlenme. Bir bakıyorum Kanada'da söylemeye çalışanlar, bir bakıyorum Afrika'da söylemeye çalışanlar, gerçekten Yani bakınız işte enteresan bir ne dedim, yayılımı hani oldu. müziğin ve frekansın şifa veren tarafı bu. Ya. Şifa veren tarafı, aydınlatan tarafı, huzur veren tarafı. Çünkü müzik elbette huzur veriyor. Doğru kaynaklardan alındığı zaman. Demek ki insanların da çok ihtiyacı varmış. İnsanların sanıyorum son 10 senede, özellikle son 10 senede güzel şeylere çok ihtiyacı var dünya çapında. Çünkü dikkat edecek olursanız, hatta belki son 20 senede birçok felaket arka arkaya Doğru. geliyor. Yani dünyasal Covid'inden felaketler. tutun osuna Tabii, busuna. zaten. Son 20 sene kolay geçen, geçemeyen son 20 senede insanların maddi imkanlar tükendiğinde maneviyata dönmesi bence son derece mantıklı. Kritik bir şey soracağım bununla ilgili ama gerçekten ilahi, çocukların dilinde, Evet. büyüklerin Evet. dilinde enteresan bir enerji yayıldığını da hissediyoruz. Nitekim Farah Hanım da aynı şeyi söyledi. Şunu soracağım. Yani bizim yapabileceklerimizle ilgili ayrı bir sorun var ama bu Baal meselesine dönük olarak, yani Gazze'de bu kadar çok çocuğun katledilmesi, İran'daki savaşı başlatırken kız okulunun vurulmuş olması, orada o varlıkları mı beslemeye çalışıyorlar? Savaş, korku, çıkan enerji. Dünya tarihinde, yazılı bildiğimiz dünya tarihinde ve zamanında bizim tarih kitaplarında okuduğumuz bütün savaşları düşünün. Hepsini düşünün. İsterseniz kabile savaşlarını düşünün. İsterseniz Afrika'daki iki kabilenin arasındaki savaşı düşünün. İsterseniz büyük ölçekli savaşları düşünün. Büyük ölçekli savaşları. Masum insanlar katlediliyor. Hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar. Ve ben biliyorsunuz çok fazla müze geziyorum. Evet, siz ne kadar güzel ve aynı zamanda rehberlik de yapıyor oralara gitmek isteyenler için. Evet, Yani bir evet. Kendisi araştırmacı olduğu için ve bölgeleri çok iyi, farklı bir gözle de çalıştığı Evet. için sizlere bir yol gösterici de oluyor bu tür Gibi, gezilerde. yani. Şimdi bütün dünya müzelerine, özellikle arkeoloji müzelerine gittiğiniz zaman o müzelerdeki eserlerin sergilenme sırası bellidir. En eski işte Neolitik çağ, Paleolitik çağ, taş devri falan dediğimiz dönemden işte böyle el aletleri taştan, çakmak taşından, obsidiyenden falan yapılmış. Sonra ufak ufak süs eşyaları, heykelcikler vesaire, böyle Tunç çağı, Demir çağına doğru gidilirken bütün müzelerde şaşmaz bir kuraldır bu. Paralar ortaya çıkar. Evet. Böyle şeylerin, keselerin içinde veya çanakların içinde, küplerin içinde paralar, işte bazısı altındır, bazısı gümüştür, bazısı da şeydir, bronzdur veya metaldir. Evet. Paraların sergilendiği vitrinin hemen yanında silahlar vardır. Para devreye girdi. Bu tartışılmaz ve değişmez bir kuraldır ve sistemdir. İstediğiniz müzeye gidin. İsterseniz küçük bir kasabanın yerel müzesine gidin, isterseniz İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne veya New York'taki Metropolitan Müzesi'ne, Louvre'a gidin, nereye giderseniz gidin. Silah ve para hep yan yana olacaktır. Silah ve savaş. Evet. Yani savaşların asıl çıkma nedeni paradır, ekonomidir. Şimdi savaş çıkmazsa silah tüccarları, fabrikalar nerede satacaklar ürünlerini? Doğru. Savaşların asıl çıkma sebebi o ürettikleri malzemeyi satmaktır. Doğru. Bir pazar olsun. Herhalde indirim mağazasında satamayacağına göre Savaşta satacak. Savaşta. Bir de onların da bir stok süresi var. Yani son kullanma tarihi gibi. çünkü yenileniyor vesaire. Şimdi diyeceksiniz ki kendimizi nasıl savunacağız? Elbette ki kendimizi savunmaya da ihtiyacımız var dışarıdan gelecek bir tehlike karşısında, ama keşke hiç olmasaydı, Keşke, savunmaya da evet, gerek tabii. olmasaydı, silahlara da hiç gerek olmasaydı. Yani para ortadan kalkmadan savaşlar bitmez diye düşünüyorum. Doğru, haklısınız. İnsanoğlunun hep peşinde koştuğu şey o para. Paraya niye bu kadar yanlış bir enerji yüklemişiz acaba? İşte keşke hiç ortaya çıkmasaydı, keşke bu takasla devam etseydik Takasla devam biz. etsin. Bu Değil mi? altın nerede? Anunnakiler altın seviyor diye bazen böyle şeyler de söyleniyor, tabii, biliyorsunuz. o klasiktir, Anunnakilerin altın için dünyaya geldiği. Yani gene bir ticari beklenti varmış Anunnakilerin de Yeter ama dünyaya ya. gelmesinde.
Ve ikinci bir mesele tabii, dünyada pek çok toplumda çocuk kurban edilme Evet. geleneği vardır. Savaş olsun veya olmasın. Mesela nerede vardır? Güney Amerika'da vardır. Güney Amerika uygarlıklarında insan kurban, çocuk kurban, genç kız kurban, genç erkek kurban Aztek, Maya, İnka toplumlarının bir parçasıydı Kolomb öncesi dönemde. Doğru. Ve şöyle bir şey, iki türlü kurban vardı Güney Amerika uygarlıklarında. Ve bugün de Güney Amerika'da hala bence insanlar farklı şekilde kurban ediliyorlar. Meksika'da son olan olayları herhalde görmüşsünüzdür. Korkunçtu karteller, Karteller. devlet kartel çatışması. Şimdi ben İspanyol Dili Edebiyatı öğretmeniyim. Ve çok uzun süre Güney Amerikalı şirketlerle çalıştım. Çalıştınız. İspanyol şirketlerle de çalıştım. O nedenle Güney Amerika mentalitesini de İspanya mentalitesini de bilirsin. Meksikalıların gerçekliğini de çok iyi bilirim. Ve New York'ta yaşadığım dönemde de İspanyolca öğretmeni olarak çalışıyordum. Amerikalılara İspanyolca öğretiyordum. Latin göçmenlere de İngilizce öğretiyordum. Türklere de İspanyolca öğretiyordum. Ve Amerikalılara da Türkçe öğretiyordum. Böyle bir günde Çok 3 lisan geçişli. öğretiyordum. Neyse. Şimdi şunu gördüm. Küba. Mesela şimdi Evet. Venezuela'dan sonra Küba'ya Doğru. geliyoruz değil mi? Küba çok ilginç. Ben Küba'ya hiç gitmedim. Gidersem üzülürüm diye düşünüyorum. Ha, düşündüğüm gibi çıkmayabilir diye mi? Şu bakımdan Küba ile ilgili çok kitap okudum ve çok çeviri yaptım ben. Yani Fidel Castro ve Che Guevara konusunda. Evet. Bir kere Che Guevara Kübalı bile değildir, Arjantinlidir. Değil, evet, doğru. Yani Arjantinli bir hekimdir, bir tıp insanıdır. Küba'da bugün maalesef şartlar çok zorlaştı. Venezuela devlet başkanı alındıktan sonra. Doğru. Çünkü Venezuela'dan oldukça yüklü bir maddi ve lojistik destek alıyorlardı. Ama yine New York'ta yaşadığım dönemde taksi şoförlerinin çoğu Kübalı olduğu için çok sohbet ederdim. Tabii doktorlar da vardı yani. Tabii, Gittiğimiz hastanelerdeki doktorlar da Tıp Kübalıydı. ve sağlık alanında. New York'ta ama özellikle. Yani mesela özellikle benim yaşadığım bölgede bir hastane vardı, yarı devlet hastanesi. Bütün tıbbi personel ya Kübalıydı ya Güney Amerikalıydı ya da Puerto Rikoluydu ve İspanyolca konuşuluyordu Amerika'da olduğu halde. Benim için sıkıntı değildi. Tabii. Ama öyle bir sistem kurulmuştu. Şimdi Kübalılar şunu söylüyordu bana, bakın hekimler de bunu söyledi, hemşireler de bunu söyledi, taksi şoförleri de bunu söyledi. Küba'da yaşamak bir işkence dediler. Tabii. Çünkü ekonomik şartlar çok zor olduğu için ve hükümet her şeyi kontrol ettiği için kendi işinizi kurma imkanınız yok. Devlete bağlı olarak çalışacaksınız. Yani tarlada muz da yetiştirseniz devlete çalışıyorsunuz ve aylık kazancınız $10. Şimdi ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki ama canım zaten orada insanlar çok mutlu, sokakta dans ediyor. Yapabileceği başka bir şey yok çünkü. Ne yapsın diyorsunuz, anladım. Yani insanları kendi yeteneklerini çoğaltıp, geliştirip daha farklı bir sektörde aktive etmek yerine bastıran bir sistem olduğunu düşünüyorum. İkincisi, Kübalı vatandaşların pasaport alıp yurt dışına çıkması yasaktır. Hadi buyurun. Seyahate gidemezler. Yani demek ki mesela diyor ki ben Paris'i Çok görmek kapalı istiyorum. devre, evet. Ben İstanbul'u görmek istiyorum. Hayır, pasaport alıp yurt dışına çıkamaz. Bir şansı var. Ya sporcu olacak, ya sanatçı olacak, ya müzik gruplarında Yani şarkıcı, yurt dışına dansçı gitmesi olacak. gerekebilecek o anlamda. Şimdi mesela benim İstanbul'da tanıdığım birçok Kübalı arkadaşım var. Nasıl gelmişler? Müzik gruplarına, dans gruplarına katılıp buraya çalışmaya gelip kalmışlar, dönmemişler. İltica etmişler veya evlenmişler, dönmek istemiyorlar. Çünkü oradaki baskı ve her alanda sizi kısıtlayıcı yaşama artık daha fazla katlanamıyorlar. İkinci mesele, bugün hala Küba'da, bakın nereden nereye geldik, Anunnaki'den Küba'ya geldik ama Çok güzel gidiyoruz bence. yiyecek karneyle verilir. Bakkallarda, market yoktur, bakkallarda devletin size biçtiği ölçüde, uygun gördüğü ölçüde ekmek, süt, Devletin peynir diyeti alabilirsiniz. neyse o. Evet. Onu yiyorsun. Onun dışında mesela benim evimde 5 kişi var, 6 tane ekmek alayım. Hayır, olmaz. 5 ekmek alacaksın. Ve belirli günlerde belirli şeyleri alabilirsiniz. Ama biri bana dedi ki, Farah Hanım dedi, sizin televizyon programlarınızı çok izliyorum. Ama dediğiniz zaman çok hoşuma gidiyor. Evet. Demek, Güzel bir şey geliyor arkasından. evet. Dememek elde değil. Çünkü her koşulun bir aması var. Aynı zamanda Küba turizm açısından da çok cazip bir ülke değil mi? Çok cazip bir Tabii ada. turist olarak gidince bunları işte
görmüyorsunuz. Görmüyorsunuz. Ve işte yabancı turistlere hitap eden oteller, lüks oteller, tatil Evet. köyleri falan var. Ama herhangi bir Küba vatandaşının oranın kapısına bile gelmesi yasak. Hadi buyurun. Ayva eyvah. Yani orada zaten konaklayamaz, zaten parası yetmez ama hakkı da yok. Böyle de bir sistem var. İkincisi, evet eğitimin çok iyi olduğu söyleniyor, sağlık koşullarının çok iyi olduğu söyleniyor. O ama kendi içlerinde. Evet. Yani kendilerine göre bir sistem kurmuşlar. Fakat ben şuna dikkat etmişimdir mesela hep şey vardı. Buena Vista Social Club diye güzel bir müzik grubu vardı Küba'da Evet. ve Türkiye'de birçok defa geldiler. Hatta onların solistleri çok yaşlı beyefendilerdi. Bazıları vefat etti. Omar Portuondo hala sağ, güzel bir solisttir. Türkiye'ye birçok defa geldiler. Türkiye'ye gelmeden önce onlarla ilgili bir belgesel vardı. Wim Wenders yapmıştı. Onu da Türkçe'ye ben çevirmiştim TRT için yıllar önce. Ve bir şey dikkatimi çekti. İspanyol döneminden kalma muhteşem binalar var. Evet. Yani 19. yüzyıldan kalma işte konaklar, konutlar, devlet daireleri falan çok güzel binalar var. Fakat hepsi yıkıntı halinde. Çünkü Fidel Castro o zaman ve şimdiki hükümet onların onarılmasını, restore edilmesini istemiyor. Evlerin içi hep duvarları boyasız, dökülmüş halde. Allah Allah. O 19. yüzyıldan kalma inanılmaz güzellikteki estetik binalar yıkılıyor. Yıkılıyor. Yani yıkılsın yok olsun biz onların üzerinde herhangi bir yenileme çalışması yapmayız. Yapmış. İzleri Düşüncesi silme içinde, çabası. İzleri silme çabası. Bütün bunlar tabii bana biraz cesaret verici değil, insanları baskılayıcı durumlar olarak görüyorum. Ve Küba'daki evet hayat böyle. Şimdi Küba'dan nereden bahsettim? Güney Amerika'dan bahsediyorduk. Güney Amerika büyük bir kıta tabii ki, devasa bir kıta yani hangi ülkesine bakacaksınız. Ama Meksika'da olan olaylar beni hiç şaşırtmadı. Aztek, Maya, İnka uygarlıklarında insan kurban ediliyordu. Hem Meksika'da hem Guatemala'da hem de başka Güney Amerika ülkelerinde piramitler vardır. Yani Mısır piramitleri gibi piramitler vardır. Ve bunlar birer takvim. Çünkü 4 köşesi var, 4 mevsimi gösteriyor. Üzerlerinde 365 basamak var, 365 günü gösteriyor. Evet. Fakat Güney Amerika piramitlerinin özelliği tepesi sivri değil, düzdür. Düz. Evet böyle hatırladım. Evet, rahat kurban verilsin diye sunak. Eyvah. Çünkü olay şudur, Güney Amerika rahipleri tanrılara kurban vermek amacıyla işte kurban edilecek adayı alırlar, yukarıya çıkartırlar, yatırırlar ve canlı haldeki adamın göğsünü kesip veya kadının kalbini çıkartıp yukarıya buyurun efendim size sunuyoruz derler. Siz de bize yağmur verin. Şimdi ülke sıcak olduğu, kıta sıcak olduğu için yağmur tabii az olduğu için ihtiyaç da var. Yağmur duası da artık bu duadan başka bir şey o tabii. O bayağı yağmur katliamı. Yağmur yağsın diye bu yapılıyor. İkinci bir kurban töreni daha vardır. Bu şekilde değil. Özellikle küçük kızlara bakın. Biraz önce kızlardan bahsettiniz ya oradan geldik bu konuya. İşte 12 yaşında, 13 yaşında küçük kızlara çok ağır bir narkoz etkisi yaratan ilaç veya işte bitki veya karışım veriyorlar. Ve çocuk zaten bayılıyor. Ve onu kollarını şu şekilde kapatmış, bacaklarını kendine çekmiş şekilde cenin pozisyonu gibi bağlayıp giysileriyle birlikte işte bir yere bırakıyorlar ve o ölüyor zaten, mumyalaşıyor kendi kendine. Peru'da çok var bu. Kızlar ve erkekler. Bakın arkeolojinin ayrı bir konusudur bu da. Evet, kurban meselesi, kurban meselesi. Ama kıyafetleriyle, saçıyla ve yakın vakte kadar da yapılan bir şey bırakılıyor kendi haline. İşte kalbi duruyor demek ki o ilacı aldıktan sonra. Ve kurban. Şimdi Güney Amerika uygarlıklarını veya oradaki inanç biçimini ayrıntılı incelediğiniz zaman hakikaten dehşet verici şeyler çıkıyor karşımıza. İkinci mesele, Keltlerde de insan kurbanı var. Ay. Yani sadece Doğu Akdeniz'de yok, sadece Baal'de yok. Doğru. Keltlerde Gelelim de var. Keltlere. İrlanda, İskoçya, İngiltere, İrlanda'da, İskoçya'da, İrlanda'da özellikle. Orada da sazdan veya işte hasırdan devasa bir adam maketi yapılır. Ama böyle 5-6 katlı. İnşaat gibi düşünün. Samandan, işte sazdan, otlardan, ağaçtan, dallardan filan bir adam maketi yapılır.
ve her katına kurban edilecek insanlar, hayvanlar konur çok sayıda. 5-6 katlı bir apartman gibi düşünün, Eyvahlar bina olsun. gibi düşünün. Ve ateşe verilir. Burning Man, yanan Burning adam. Ve bu aynı zamanda işte biz tanrılara kurban verdik, siz de bize istediklerimizi verin şeklinde bir eğlence, bir parti halinde böyle kurban törenleri vardır. Abi meşhur bir parti var Burning. Burning Man işte oradan. Hadi buyurun. Tabii ki. Burning Tabii Man'in. ki. Tabii Ben tabii kökeni bilmiyordum budur. böyle kökenini. Tabii ki. Yani zannetmeyin, şimdi hep bunu söylüyorum. Ah paganlık, ah işte falan. Yo, gayet yaşıyor. Araştırın, yani araştırmak lazım. Paganizmin yolları vardır, İnanılmaz. çeşitleri vardır. Şamanizmle paganizm aynı şey değil. Ama insan kurban edilmesi, insan ortaya çıktığından beri maalesef bu sistemde var. Şimdi gerçekten kurban ritüelleri, işte bu son dönemde gördüklerimizi anlamaya dair bilgiler önemliydi. Benim hani bizim yapabileceğimiz kısımlar, evet dua etmek, evet arınmak, evet iyiliği seçmek. Evet, kesinlikle. Ama bazen insan inzivaya çekilip böyle yani bütün bunlardan uzak kalma hissiyatına da kapılıyor. Fakat hani onu yapabilen vardır. Ben mesela yapabilecek durumda değilim icaplar sebebiyle. Hani dünyada var olma, hayatını sürdürme Öncelikle vesaire. tabii ki mesleğiniz gereği bunu yapma Evet, şansınız yok. ama Yani siz yani- bu olayların içindesiniz. Şimdi gelirken bir şey oldu yolda gelirken, eyvah telefonu evde unuttum dedim. Neyse baktım unutmamışım. Unutmamışsın. Şimdi telefonsuz bir hayat düşünemiyoruz. Evet. Şimdi bütün takside bununla çağırıyoruz, işte ödemeleri de bununla yapıyoruz, Her iletişimi de bununla kuruyoruz. Bir bakıma çok iyi. Her şeyi halledebileceğimiz bir nesne var elimizde. Yani ödemelerimi de yaparım, taksiyi de çağırırım, sizinle de mesajlaşırım. Böylece iletişim kopmaz. Ama aynı zamanda açtığım zaman gördüklerim, artık dayanamıyorum gördüklerime. Tabii. Evet yani. Çünkü bir de bizi son çok birkaç zorluyor. günden beri işte özellikle Instagram'da karşımıza çıkan videolar bir dehşet bombardımanı. Bir şey daha var tabii. Hani Hollywood'dan bahsettik ya, maalesef yüksek bütçeli filmlerde, yüksek bütçeli yapımlarda şimdi değil her zaman geçmişten beri çocuk filmleri, çocuklar için yapılan prodüksiyonlarda bile sembolizm, bu bahsettiğimiz konularla ilgili sembolizm sürekli veriliyor. Ve video oyunları, bunu hep söyledik ama. Tabii. Şiddet söylediniz. dolu video oyunları, şiddet dolu çizgi filmler, korku filmleri, dehşet ve gerilim filmleri. Bütün bunlarda verilen semboller, bütün bunlarda verilen işaretler zaten bugün dünyada bu Epstein patlaması oldu ya, birikimiydi, hep vardı. Mesela Pizzagate olayı hatırlıyorsunuz. Aslında hep gözümüzün önündeydi diyorsun. Hep gözümüzün önündeydi. Yine bundan birkaç sene önce Amerika'daki bir pizza zinciri, Comet Pizzası, bunun da çocuk tacirleriyle, çocuk istismarıyla bağlantısı olduğu anlaşıldı. Ve sonuçta yine Epstein'ın adı var. Ve bir de tabii hani biz görsel sanatlardan bahsediyoruz. Diyoruz ki işte müzik grupları, diyoruz ki sinema. Ama iş onunla kalmıyor. Çünkü bir de performans sanatları da bu işin içinde. Nasıl performans sanatları? Evet, maalesef şöyle ki Peki, görsel sanatlar... şöyle yapalım mı Evet. Farah Hanım? Buyurunuz. Böylelikle biz bugünlük ilk videomuzu tamamlamış olalım. Peki. Ama tabii ki Farah Hanım'la konuşacaklarımız bitmez. Benim sorularım bitmez. Onun derin bilgi haznesinden çıkacaklar bitmez. Şimdilik burada bir virgül koyalım. Bunun ikincisi gelecek efendim. Lütfen bu videoyu beğenin. Bu videoya dair sorularınızı, yorumlarınızı iletin. Kanalımızı takibe alın. Bu videoluk teşekkür ediyorum ama Ben biz teşekkür konuşmaya ediyorum. devam edeceğiz. Ben teşekkür Sağ olunuz, ediyorum. sağ olunuz.